Twitter her şey uygulamasına dönüşebilir mi? Aylar önce Elon Musk Twitter'ı almak için teklif vermişti. Aylar sonra Elon Musk Twitter'ı başlangıçta anlaştıkları fiyattan satın almaya karar verdi. 44 milyar dolara. Evet, önce teklif verip sonra karar veriyor kendisi. Arada birçok gelişme oldu tabii. Önce almaktan vazgeçti. Twitter'ın botlarla dolu olduğunu iddia etti. Trendlere bakacak olursak pek de haksız sayılmaz. Vazgeçince Twitter onu mahkemeye verdi. Dava tam başlayacakken bir U dönüşü daha yaptı ve tamam alacağım dedi. Fakat Tesla ve SpaceX'in CEO'su neden bu kararını değiştirdiği konusunda pek de fazla bir şey söylemedi. Tek cümlelik bir tweet atmak dışında. Twitter'ı almak X'i yaratmak için bir hızlandırıcı olacak diyor. X derken de Everything App, her şey uygulaması tanımını yapıyor. Peki ne demek bu her şey uygulaması? Twitter bir sosyal medya uygulaması ya, herkes kendi düşüncelerini paylaşabiliyor orada. Aynı zamanda oyun da oynansa, yemek siparişi de verilse, para alınıp gönderilebilse Twitter'dan, cep telefonunuzda bu işler için kullandığınız ayrı ayrı uygulamalar var ya, onları kullanmak yerine hepsini Twitter'dan yapsanız, işte böyle bir hayali var Elon Musk'ın. Peki böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyor. Mesela Çin'de kullanılan WeChat uygulaması. Tek bir cep telefonu uygulamasıyla bunların hepsini ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Uber gibi bir taksi çağırabiliyorsunuz. Tatile giderken rezervasyon yapabiliyorsunuz. Bir yandan da başkalarıyla sohbet edebiliyorsunuz. In China, you can live on WeChat, basically. Bu tür uygulamalar sosyal medya çağından önce de vardı. Bilgisayar programları şeklinde. O dönemde her şeyi yapabilen tek bir uygulama deyince benim aklıma otomatik olarak Excel geliyordu. Hani şu tablolama programı. Tabii ben hesap kitap işleri dışında onu işte yapılacak işler listesi, dinlenen müzikler listesi ve hatta senaryo yazmak için bile kullanmıştım zamanında. Ama benden çok daha ileri gidenler var. Excel'de oyun geliştirenler mi istersiniz, sudoku hazırlayanlar mı ve hatta onu sanat yapmak için kullananlar mı? Şu gördüğünüz tablolar yağlı boyayla değil bilgisayarla yapıldı. Üstelik bilgisayarda Photoshop'la değil Excel kullanılarak. 77 yaşındaki Tatsuro Horiuchi bir Excel sanatçısı. Kendisi emekli olunca resim yapmaya karar vermiş ama öyle tuvale, boyaya filan para harcayıp uğraşmak istememiş. Bilgisayarımı kullanarak nasıl resim yapabilirim acaba diye düşünürken aklına yıllardır kullandığı Excel gelmiş. Normalde rapor hazırlamak için kullanılan o çubuk grafik, pasta grafik araçlarının yardımıyla dağlar, tepeler, volkanlar filan çizmeye başlamış. İnsanlar tabii ki başlangıçta onunla dalga geçmişler ama o kimseye kulak asmadan 10 yıllar boyunca elinin altındaki bir aracı değerlendirerek, kullanarak bu illüstrasyonlarını, bu güzel doğa manzaralarını yapmış. Hikayemizin ana fikri Excel'le her şey yapılabilir değil. Çünkü Excel bir süper app değil. Bu amaç için yapılmamış. WeChat uygulaması ise tam olarak bu amaçla geliştiriliyor. O her şeyin uygulaması olmaya çalışıyor ve bunu yapmaya çalışan tek uygulama da o değil. CNBC'nin Çin muhabiri diyor ki, eğer Çin'de yaşıyorsanız WeChat ya da Alipay'i günde en az bir kez kullanmayan bir insanı bulamazsınız. Yeah, everyone's like, you live on WeChat, you do payments, you do everything. It's like, yeah, it's great. Basically, WeChat's kick-ass. 2022 itibariyle 6 milyondan fazla cep telefonu uygulaması var. 6 milyon uygulamadan sadece birkaç tanesi süper app diyebileceğimiz özelliklerde. 8 ülkede kullanılan Singapur'da, Malezya'da, Kamboçya, Endonezya, Myanmar, Filipinler, Tayland ve Vietnam'da faaliyet gösteren Grab uygulaması, Hindistan'daki Paytm uygulaması, Güney Kore'de Kakao Talk uygulaması ve nihayet Çin'de Alipay ve WeChat uygulamaları. Bunların hepsi de süper app kategorisinde. Coğrafyaya dikkat ettiniz mi? Tümü de Asya ülkelerinden çıkmış bu her şeyi yapan uygulamaların. Ve o coğrafyada bu tarz bir uygulama formatı tutmuş. Peki Batı'da her şey olmaya çalışan mobil uygulamalar hiç çıkmadı mı? Tabii ki çıktı. Facebook ve şimdilerde Instagram kısmen bunu deniyor. Facebook bir sosyal medya uygulaması olarak başladı ama sonra pek çok özelliği kendisine ekledi. Bir zamanlar Türkiye'deki internet kullanıcılarının en azından bir kısmı için internet eşittir Facebook demekti. Beni en gıcık eden şeylerden biri "Face'e girdin mi?" sorusuydu.
Hayır, internete girdim. Daha orada bir sürü site var bildiğin gibi. Başlangıçta sadece fotoğraf paylaşımı için ortaya çıkan Instagram şimdilerde hem fotoğraf hem video için hem mesajlaşmak hem de TikTok benzeri viral videoları keşfetmek için konumlandırılmaya çalışılıyor. Batı'dan çıkan buna benzeyen başka süper app girişimleri de oldu ama bugüne kadar hiçbiri doğudakiler kadar tutmadı. I mean, we don't even have an app that's as good as WeChat in China. Neden acaba? Bunun birkaç sebebi olabilir. En başta nüfus faktörü. Dünyanın yarısından fazlası bu gördüğünüz çemberin içinde yaşıyor. Dünyada en çok cep telefonu kullanan ilk 20 ülkeden sadece 2 tanesinde, Çin'de ve Hindistan'da, diğer 18 ülkenin toplamından daha çok cep telefonu var. Az önce size emekli bir Japon amcadan söz etmiştim ya, Excel'e taklalar attırıyordu hani. Belki de Doğu'nun bu pratik zekası ve elindeki imkanları farklı değerlendirme çabası da bu süper app fikrinin oradaki topluluklarda daha kolay yaygınlaşmasına yol açmış olabilir. Ama bana kalırsa en önemli sebep mecburiyet. Çin'de bazı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yasak. Bazı derken bizim bildiklerimizin neredeyse hepsi. Örneğin Signal ya da WhatsApp ya da Twitter, Facebook ve tabii ki Google. Bunların hiçbiri yok. Bir başka deyişle rekabet yok. Tüm bunların sahip olduğu özellikleri inceleyip kendisine alan, katan WeChat var. Peki bu kadar çok özelliği barındıran tek bir uygulama yapıp onu 1 milyar kişiye dağıtırsanız, yüklerseniz o 1 milyar kişinin çok değerli bilgileri tek bir şirketin eline geçmez mi? Geçtiğimiz yıllarda Facebook'un başı Cambridge Analytica skandalı ile epeyce bir ağrımıştı. Mark Zuckerberg 2 gün boyunca kongrede soğuk terler dökerek hesap vermek zorunda kalmıştı. Çünkü süper uygulamaları süper yapan şey biraz da bu çok ayrıntılı kullanıcı verileri, onların davranış biçimleri. Asya ülkelerinden farklı olarak özellikle Avrupa Birliği'nde son kullanıcılar çok sıkı yasalarla korunmaya çalışılıyor. Çin'de ise durum biraz farklı. Her şeyi yapabilen uygulamalar yasa koruyucuların da sevdiği bir format. Hatta WeChat uygulaması Çin'in bazı bölgelerinde nüfus cüzdanı alternatifi olarak bile deneniyor. Ben dijital dünyayı algılamaya çalışırken analog dünyamızdan örnekler bularak düşünmeyi seviyorum. İnternetteki web sitelerini ya da bir cep telefonundaki uygulamaları gerçek dünyadaki iş yerleri olarak bir düşünelim şimdi. Gerçek dünyada yeme içme ihtiyacımızı lokantada karşılarız. Aynı lokanta internette bir web sitesi açarak rezervasyon alabilir ya da bir cep telefonu uygulamasından sipariş alabilir. Gerçek dünyada finansal ihtiyaçlarımız için bankalara gideriz. Aynı banka bir internet şubesi açarak ya da cep telefonundaki bir ödeme uygulamasında yer alarak dijital varlığını sürdürebilir. Gerçek dünyada giyinme ihtiyacımızı kıyafet mağazalarından alışveriş yaparak gideririz. Aynı mağaza bu kıyafetleri internet sitesinden satabilir ya da cep telefonundaki bir alışveriş uygulamasında yer alabilir. Asya'daki süper app'ler bütün bu ihtiyaçları tek bir uygulamada karşılamayı vaat ediyor. Bunun için zaten cep telefonunun kendisi yok mu? Bana biraz istediğim uygulamayı yükleme ve kullanma özgürlüğümü kısıtlayan bir yaklaşım gibi geliyor nedense bu süper app yaklaşımı. Peki gerçek dünyada bunun bir benzerini görebilir miyiz? İlginç bir şekilde evet, gerçek dünyada tüm bu hizmetleri tek bir çatı altında toplayan AVM'ler ya da süpermarketler var. Dijital dünyadaki süper app'ler kendilerini gerçek dünyadaki süpermarketler gibi konumlandırmaya çalışıyorlar. Fakat aralarında çok önemli bir nüans yok mu? Gerçek dünyada fizik yasalarıyla kısıtlandığımız için tek bir mekanda tüm ihtiyaçları çözme fikri bize zaman ve enerji kazandırıyor. Cep telefonunda parmağını şuradan şuraya hareket ettirmek o kadar da zor olmasa gerek. Bir uygulamadan diğerine geçmek. Peki Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra onu Batı'nın ilk başarılı süper app'i haline getirebilir mi? My idea would be like, how about if we just copy WeChat? Hey, copy them. Bu soruyla birlikte ondaki bu X takıntısını da konuşacağız ama önce internette ticaret yapmak isteyenlerin ilgisini çekecek olan sponsorumuz İKAS'tan söz etmek istiyorum kısaca. Eğer internetten satış yapmak, işlerinizi büyütmek ve yurt dışına ürünlerinizi satmak istiyorsanız İKAS e-ticaret altyapısını kullanabilirsiniz. En güzel özelliklerinden biri çok kolay kullanılabiliyor olması. Teknik bilgiye gerek olmadan e-ticaret sitenizi açabiliyorsunuz. Pazarlama otomasyonları sayesinde satışlarınızı artırabiliyorsunuz. Pazar yeri ve kargo entegrasyonlarıyla işlerinizi kolaylaştırıyorsunuz.
Yardıma ihtiyacınız olursa veya merak ettiğiniz bir soru aklınıza takılırsa müşteri destek ekibi 7/24 size yardımcı oluyor. Tüm bu özellikleriyle e-ticaret sitenizi açtığınız ilk günden itibaren trafik almaya başlayabilir, ürün yükleyebilir ve istediğiniz kadar web alanını ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz. Üstelik hemen ikas.com.tr adresini ziyaret edebilir ve ücretsiz deneme hesabınızı oluşturup kullanmaya başlayabilirsiniz. Normalde Elon Musk geçen hafta mahkemede ifade verecekti. Fakat Twitter'ı tekrar satın alacağını duyurunca mahkeme durduruldu ve yargıç 28 Ekim'e kadar satış işlemi gerçekleşmezse davaya devam edeceğini duyurdu. PayPal'dan Tesla'ya ve oradan da SpaceX'e kadar pek çok girişime imza atan bu teknoloji milyarderi, dünyanın en etkili ve en değerli şirketlerinden bazılarını inşa etmekte önemli bir rol üstlendi. Burası yadsınamaz. Başka konulardaki davranışları tartışmalı olsa da iş dünyası ve ticaret gibi konularda oldukça sağlam bir sicili var. Ta ki bu Twitter meselesine gelene kadar. Kendisinin de en çok kullandığı bu sosyal medya sitesi onun dikkatini epeyce bir dağıtmış gibi duruyor. 44 milyar dolarlık bu alışverişe bakan aklı başındaki hiçbir iş insanı onun kararını mantıklı bulmuyor. O kadar parayı verdikten sonra bunun karşılığını 10 yıllar boyunca veya hiçbir zaman alamayabilir. Yani bu kez sağlam bir duvara çarptı. Ya da Nasrettin Hoca misali eşekten düştü. Belki de o yüzden kararını değiştirme gerekçesi olarak o tweet'i attı. Yani ben zaten eşekten inecektim demeye getiriyor. Peki sizce Twitter'ı Asya'daki süper app'ler ya da onun deyimiyle her şey uygulaması kısaca X haline getirebilecek mi? Musk'ın bu X takıntısı yeni değil. Roket şirketine bildiğiniz gibi SpaceX adını verdi. Tesla'nın en büyük otomobili Model X. Çocuklarının birinin adında bile bu X harfini geçirdi. Daha önceki ticari girişimlerinden biri olan 1999'da ortaklaşa kurduğu bir online bankanın adı da X.com'du. Siz onu geçmişte PayPal adıyla kullanmış olabilirsiniz belki. Çünkü daha sonra gerçekleşen bazı satın almalar ve şirket birleşmeleriyle adı bu şekilde değiştirildi. Fakat Elon Musk o X tutkusundan, X harfinden vazgeçmedi. X.com alan adını 2017'de PayPal'dan geri satın aldı. Çünkü onun için büyük bir duygusal değeri olduğunu söyledi. Şu anda bu site açık. X.com'a girerseniz Elon Musk'ın oraya bıraktığı küçük bir X harfini bile görebilirsiniz. Kim bilir, önümüzdeki dönemde Twitter'da orada kendisine yeni beyaz bir sayfa açabilir. Sonuçta bilinmeyen her şeye X demiyor muyuz?